Gelelim çiçeklerimizin yapımına. Çantanın orijinalinde kullanılan tüm çiçeklerin yapımını size tek tek anlatacağım. Ancak hangi çiçekten kaç adet yapacağınıza dair net bir sayı vermem doğru olmaz. Bu tamamen sizin hangi çiçekten kaç adet kullanmak istediğinize bağlı. Yani tamamen sizin çantanızı nasıl tasarlamak istediğinize bağlı. Şimdi öncelikle çiçeklerimizi size şöyle bir göstermek istiyorum. Şurada kullanılan 1, 2, 3, 4, 5 adet çiçeğimiz var arkadaşlar. Şu iki çiçek aslında birbirinden farklı değil. İkisi de aynı Tunus işi. Bu sadece 4 adet yapraktan oluşan ve 2 sıradan oluşan bir çiçek. Bu aynı çiçeğin 5 adet yaprağından oluşuyor ama ikinci sırası da yapılmamış. Bu ikisinin yapımını size bir anlatacağım. Çiçekler dışında yaprağımız bir de başak motifimiz var. Şimdi hemen şu şekilde şu Tunus modelleriyle size bir başlamak istiyorum. Bunun için sihirli halkayla başlayacağız arkadaşlar. Şimdi bakın çiçeklerin başlangıcında ve sonunda uzunca bir kuyruk bıraktım. Bunlarla çantamıza dikimini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla başlarken siz de uzunca bir ip bırakın daha sonradan dikim amaçlı. Sihirli halkayı nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bakın kuyruğu uzunca tuttum. Şöyle ekranıma biraz küçültmek istiyorum ki rahat görebilirsiniz. Şöyle bakın uzunca bir kuyruk bıraktım. Ne dedik? Bunu çantamıza dikme amaçlı kullanacağız. Bakın ana ipimi şöyle parmaklarımın etrafında bir tur gezdiriyorum. Şöyle bakın şunu geriye atıp tuttum. Hemen tığımı bakın şu şekilde yapıp çevirip hemen şu ana ipten bir adet zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar sihirli halka bu şekilde yapılıyor. Ardından şu büyük çiçek için bakın bu 4 yapraktan oluşuyor. Bu 5 yapraktan oluşuyor. Büyük çiçeği yapmak için arkadaşlar 8 adet sık iğne yapıyoruz. Küçüğü yapmak içinse 10 adet sık iğne yapıyoruz. Ben size büyüğü göstereceğim. Zaten büyüğü anlayınca küçüğün de mantığını anlayacaksınız. Hemen 8 adet sık iğnemizi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın sık iğnelerimi yaparken şu kuyruk olarak bıraktığım parçanın üzerine de sık iğnemi yapıyorum. Dışarıda bırakmadım yani onu. 6, 7 ve 8. sık iğnem. Şimdi hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın şu kısa ipi, şu ipimi şöyle uzatayım. Şu kısa ipi hemen şöyle bir sıkıştırıyoruz. Bakın halkamızı daralttık. Bunu şöyle iyice yayın. Halkamızı güzelce daraltalım. Ardından ne yapıyoruz? İlk yaptığımız sık iğnenin şu tepe noktasına, bakın şöyle, şuradaki zincir sizi yanıltmasın. İlk yaptığımız sık iğnenin tepe noktasına girip bir adet, evet sık yapınca, evet, bir adet ilmek alıyorum ve tığımdaki ipten kaydırıyorum. Şimdi arkadaşlar ardından 4 adet zincir çekiyorum. 3 ve 4. Şimdi bakın ilk zinciri atlayıp ikinci zincirin boşluğuna girip tığımına bir adet ilmek alıyorum ve tığımda bekletiyorum. Bir sonraki zincirin boşluğuna girip yeniden ilmek alıyorum. Onu da tığımda bekletiyorum. Sonuncunun boşluğuna da girip bir adet ilmek alıp tığımda bekletiyorum. Bakın şu an tığımda 4 adet ilmek var. Üçünü zincirlere girerek elde ettim. İlki de benim başlangıçtaki ilmeğimdi. Ardından kaydırma yapmak için az önce batmış olduğumuz sık iğnenin tepe noktası var ya arkadaşlar. Aynı noktaya tekrar girip oradan da bir ilmek alıyorum. Bakın şu an tığımın üzerinde 5 adet ilmek var ve her ilmeği ikişer ikişer
şekilde çekiyorum. İlk 2 ilmek, sonraki 2 ilmek, bir sonraki ve bir sonraki. Bakın şu şekilde. Ardından bakın arkadaşlar. Şuralarda ipler var. Bakın şurada, şurada, burada. Şimdi bu iplere girip yine her birinden birer adet ilmek alacağız. Tığımda bekletiyorum. İkinciye giriyorum. Yeniden tığımda bekletiyorum. Üçüncüye girip yeniden tığımda bekletiyorum. Ve şimdi ilk batmış olduğum boşluğa, yani sık iğnenin tepe noktasına yeniden girip aynı tepe noktasına girip oradan da bir ilmek alıyorum ve yine ikişer ikişer çekiyorum. Tekrar arkadaşlar. Bakın, ilmeğimin hemen altındaki boşluğa gireceğim. Orayı atlamayın lütfen. Hemen oradan bir ilmek alıp bekletiyorum. 3 kere yapıyoruz arkadaşlar bunu. Bakın, birinci sırayı yaptık, ikinci sırayı yaptık. Şimdi üçüncüyü yapıyoruz. İkinciye girip yine tığımda bekletiyorum. Üçüncüye girip ilmek alıp yeniden tığımda bekletiyorum. Ve bakın arkadaşlar, hala aynı boşluğa çalışıyorum. Oradan da bir ilmek alıyorum. Şimdi ikişer ikişer çekiyorum. Bakın, başlangıçta yapmış olduğum 8 adet sık iğnem vardı. Hala ilkinin tepe noktasına çalışıyorum arkadaşlar. Bakın, şimdi ne yapacağız? İpimizi kaydırma yoluyla aşağıya alacağız. Buradaki ilk ipi atlıyorum bu defa. Hemen ikinciden bir adet ilmek alıp kaydırıyorum. Bir sonrakinden yine ilmek alıp kaydırıyorum. Ve hala aynı boşluktayım arkadaşlar. Aynı boşluğa girip kaydırıyorum. Bakın, birinci yaprağımı tamamladım. İkinci yaprağa geçerken arkadaşlar, bir sonraki, bakın 8 adet sık iğnem vardı. İkinci sık iğneye şimdi geçiyorum. Ve kaydırma yapıyorum. Buraya herhangi bir işlem yapmayacağız. Üçüncü sık iğnenin tepe noktasına geçeceğiz. Bakın, şöyle göstereyim size. Hemen üçüncünün tepe noktasına geçtik. Kaydırmamızı yaptık. Şimdi bu yaprağın aynısını yeniden yapacağız. Nasıl yapmıştık? 4 adet zincir çekmiştik. 3, 4. Birinci zinciri atlayıp, şu birinci zinciri atlayıp ikinciye girip bir adet ilmek almıştık ve tığımızda bekletmiştik. Bir sonraki boşluğa girip, bir sonraki zincirin boşluğuna girip yeniden ilmek alıp bekletiyoruz. Bir sonrakine yeniden girip tığımıza ilmek alıp bekletiyoruz. Ve bakın arkadaşlar, aynı boşluğa girip tığımıza ilmek alıp bu defa ikişer ikişer artık bunları toplamaya başlıyoruz. Bakın, ikişer ikişer topluyorum. Şimdi arkadaşlar, bakın, hemen ilmeğimin dibindeki şu üstte görünen ipe girip ipin boşluğuna girip bir adet ilmek alıp tığımda bekletiyorum. İkinci sıramızı yapıyoruz şu an. Aynı yaprağın ikinci sırasını yapıyoruz. Ve bakın, yine aynı boşluğa. Hala aynı boşluğa çalışıyorum. İkinci yaprağın, yani her yaprak aynı boşluğa çalışıyor arkadaşlar. İkişer ikişer topluyorum. Evet. Üçüncü sırayı yapıyoruz şimdi. Bakın, yine ilk ipliğin boşluğuna girip bir adet ilmek alacağım. Ama pardon, şurayı biraz döktüm gibi. Şurayı bir toparlayayım. Evet. Bakın, hemen şöyle. Evet.
ikinci ipe de girip boşluğundan bir ilmek alıyorum ve sonuncuya girip yine ilmek alıyorum ve hala aynı boşluğa çalışıyorum arkadaşlar. Her yaprak komple aynı boşluğa çalışıyor arkadaşlar. Yaprağı tamamladıktan sonra diğer boşluğa geçiyorsunuz. Bakın 3 adet yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Şu birinciyi bu defa atlıyorum. Kaydırma yoluyla ipimi aşağıya alıyorum. Bakın. Ve aynı boşluğa girip kaydırmamı yapıyorum. Ardından ne yapıyorduk? Hemen bir sonraki sık iğnenin boşluğuna girip bir adet kaydırma yapıyorduk. Buraya çalışmıyoruz. Bir sonraki boşluğa atlayıp hemen oraya da kaydırma yapıyoruz. Ardından 4 adet zincirimizi çekiyoruz. Bu şekilde 4 yaprağımızı da tamamlayalım arkadaşlar. Burada 5 yaprağımız var. Nasıl burada 8 adet sık iğne ile başladık? Burada 10 adet sık iğne ile başlayacağız. Tek farkı bu. Bunun arka sırasını yapmayacağız. Buraya arka sıraya 4 yaprak daha yapacağız. 4 yaprağımızı da burada tamamlayalım. Sonraki sıranın yapraklarına geçişi göstereceğim size. Bakın arkadaşlar 4 adet yaprağımı tamamladım. Şunda da 5 adet yaprağımızı tamamladık olarak anlatacağım size. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hemen bir sonraki sık iğnemizin tepe noktasına girip bir adet kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın şu yaprakların aralarındaki mesafe kısa. Buradaki mesafe uzun. Öncelikle hemen şunu göstereyim arkadaşlar size. Şu sık iğneden kaydırma yaptık ya. Sonra bir boşluk daha görünüyor. Bu sık iğnenin tepe boşluğu değil arkadaşlar. Bu benim kaydırma yaptığım ipimin boşluğu. Sık iğnelerimin kaydırmasını birleştirirken kaydırmasını yaptığım boşluk. O lütfen sizi şaşırtmasın. Şimdi bakın hemen ben ne yapıyorum? İlk yapmış olduğum yaprağın şu şekilde zincirinin köküne batıyorum. Bakın şurası. Şöyle bir göstereyim size. Şu ipimi öncelikle uzatıyorum ve tığımı buradan geçirip ilmeğimi buradan çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu aradaki mesafeyi biraz daraltmış oluyorum. Çünkü bakın buralar dar. Burası geniş durduğunda benim hoşuma gitmiyor. Bu sebeple ben burayı bu şekilde yapıyorum. Ve ardından hemen 3 adet zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar, daha doğrusu şu şekilde söyleyeyim size. 3 adet sık iğnenizi çekmeden önce. Bakın şu aşamaya tekrar bir geri dönmek istiyorum. İpimi buradan kaydırdım ya arkadaşlar. Şu örnek için bahsediyorum. İkinci sırasını yapmayacağımız modelimiz için bahsediyorum. Bir adet zincirinizi çekin, ipinizi uzatın ve kesin. 5 yaprağımızdan oluşan model bu şekilde oluyor. Ama ikinci sırasını yapacağımız model için 3 adet zincir çekeceğiz. Bakın birinci zinciri çektim. 2 adet daha zincir çekiyorum. Bakın şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi her yaprağımın batmış olduğu bir kök vardı. Aynı boşluğa çalışmıştım ya arkadaşlar. Bakın o boşluk şurası. Bunun tersinden girdiğinizde o boşluk şurası oluyor. Şimdi tığımı o boşluktan geçiriyorum. Tabii şu ipimi de şöyle bir arkaya atayım arkadaşlar. Bakın o boşluktan geçirip ne yaptım? Sihirli halkamın içerisinden çıkardım ve hemen bir adet ilmek alıp 3 adet zincirimden kaydırma yaptım. Şimdi yeniden 3 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bir sonraki yaprağa geçiyorum. Aynı şeyi bir sonraki yaprağın bakın köküne batıyorum ve sihirli halkamın içerisinden çıkıyorum ve içinden bir adet ilmek alıp kaydırıyorum. Yeniden 3 adet zincir çekiyorum.
Bir sonraki yaprağa geçiyorum arkadaşlar. Bakın, aynı noktaya batıyorum. Sihirli halkamın içinden çıkıyorum ve sihirli halkamın içinden ilmek alıp bakın şu şekilde tığımdaki ipten kaydırma yapıyorum. 3 adet bu şekilde zincir yaptık. Bir tane daha yapacağız arkadaşlar. Çünkü 4 yaprağın arkasında 4 tane, daha doğrusu her 4 yaprağın arasında 4 adet yaprak olacak. Bakın. Yine aynı köke battım. Sihirli halkamın içerisinden çıktım. Bir adet ilmek aldım ve kaydırdım. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu kuyruk olarak bıraktığım ipi bir öne alayım ki şöyle daha net anlaşılsın. O biraz kafa karıştıracak çünkü. Bakın arkadaşlar, şu an benim 3 zincirden oluşan 1, 2, 3, 4 tane boşluğum var. Şimdi hemen ilk zincire geri döndüm. Bakın, hemen o zincirin içerisine batıyorum. Bakın şu şekilde içine batıyorum. İçinden bir adet ilmek alıp bir adet kaydırma yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu defa 6 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu yapraklarda ne yaptıysak aynısını bu defa sık iğne kök noktası olarak değil de, sık iğnenin tepe noktası olarak değil de zincirlerin içine batmak suretiyle yapacağız arkadaşlar aynı şeyi. Bakın 6 adet zincirimi çektim. Hemen birinci zinciri atlayıp ikinci zincirin içindeki boşluktan geçip bir adet ilmek alıp tığımda bekletiyorum. Yine ikinciyi de aynısını yapıyorum. Tığımda bekletiyorum. Üçüncü zincire yeniden girip bir adet ilmek alıp yine tığımda bekletiyorum. Ve son zincir. 6 zincir çekmiştik arkadaşlar, hatırlarsanız. Birinci zinciri atladık ve diğer 5 zincire tek tek girip her birinin içerisinden birer adet ilmek alıp tığımızda beklettik. Şimdi arkadaşlar, bakın, zincirimin içerisine batıyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve ikişer ikişer bunları artık topluyorum. Evet, bu şekilde ve son 2 ilmeğim. Şimdi arkadaşlar, az önce ön taraftaki yapraklarda ne yaptıysak burada da yine aynısını yapacağız. Bakın, hemen İlk ipime batıyorum, bir adet ilmek alıyorum. İkinciye batıp yeniden bir adet ilmek alıyorum. Üçüncüye batıyorum ve bu ilmekleri tığımda bekletiyorum. Dördüncüye batıyorum, ilmek alıyorum. Beşinciye batıyorum, ilmek alıyorum. Bakın, şu an tığımın üzerinde ilk başlangıçtaki ilmeğimle birlikte toplam 6 adet ilmek var. Ve son olarak yine 3 adet zincirimin içerisine batıyorum. Zincirimin boşluğuna batıyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve bunların hepsini ikişer ikişer çekiyorum arkadaşlar. İkişer ikişer toparlıyorum. Yine ön sırada olduğu gibi 3 sıra yapacağız arkadaşlar. Her yaprağı. Şimdi bakın, 3. sıraya geçiyorum. Hemen 3. sıranın ilk hemen ipine batıyorum yine. 3. sıramızı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, hemen yine batıp ilmeğimi aldım. İkinci ipime batıp yine ilmeğimi aldım. Üçüncüden de yine batıp ilmeğimi alıyorum. Dördüncü, beşinci ve 3 adet zincirimden oluşan boşluğa batıyorum. Ve hemen yine ikişer ikişer bunları seri bir şekilde topluyorum.
Ardından bakın ne yapmıştık? 3 sıramızı tamamladıktan sonra bu defa ilk ipimizi atlıyoruz. İkinci ipimize batıp bir adet ilmek alıp tığımızdaki ipten kaydırıyoruz. Bir sonrakini de yine aynı şekilde boşluğuna girip ip alıp kaydırıyoruz. Bir sonraki ipin yine boşluğuna girip bir adet ilmek alıp kaydırıyoruz. Bu şekilde ipimizi aşağıya indiriyoruz arkadaşlar. Bakın iplerimi tamamladım. Şimdi hemen zincirin boşluğuna girip oradan da yine bir adet ilmek alıp kaydırıyorum. Bakın ikinci sıranın ilk yaprağını tamamlamış oldum. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Bir sonraki zincire geçiyorum. Zincirin hemen boşluğuna girip bir sonraki zincirimizin boşluğuna girip hemen bir adet ilmek alıp ipimi kaydırarak artık ipimi bu zincire taşımış oluyorum. Ardından bu yaprakta ne yaptıysam aynısını burada yapıyorum. Ne yapıyorum? 6 adet 3, 4, 5, 6 adet zincirimi çekiyorum. Hemen ilk boşluğa girip bir adet zincir, pardon bir adet ilmek, ikinci zincire girip bir adet ilmek, 3, 4, 5, tığımın üzerinde şu an toplamda 6 adet ilmek var. Hemen zincirin 3 adet zincirimden oluşan boşluğa girip bir adet ilmek alıyorum ve diğer yaprakta her ne yaptıysam aynısını burada da yapıyorum arkadaşlar. İkişer ikişer topluyorum. Şimdi 4 yaprağımızı da bu şekilde tamamlayalım. Bu çiçeğimizin bitişini göstereceğim size. Bakın arkadaşlar, son yaprağımızdayız. Hemen ipimizi kaydırarak aşağıya alıyoruz. Bu bizim artık 4. ve son yaprağımız. Bakın kaydırarak ipimi aşağıya doğru aldım. En son 3 adet zincirden oluşan boşluğuma da girip ilmeğimi alıp bir adet kaydırmamı yapıyorum. Ardından hemen bir adet zincirimi çekip ipimi uzatıp kesiyorum. Birinci çiçeğimiz bu şekilde arkadaşlar. Şunu da hemen arkaya alayım. Şöyle bir göstereyim size. Bakın arkadaşlar çiçeğimizi bu şekilde tamamladık. Hemen bir sonraki çiçeğimize geçelim. Bir sonraki çiçeğimiz şu şekilde mısır patlaklarından oluşan bir model. Bu tek sıradan oluşuyor. Bu 2 sıradan oluşuyor. Bir önceki çiçek modelimizde olduğu gibi ikisini bir anlatacağım dolayısıyla. Şimdi arkadaşlar yine sihirli halkayla başlayalım. Ne yapıyoruz ama öncelikle kuyruk miktarını biraz uzun bırakıyoruz çantamıza dikebilme amaçlı olarak. Hemen sihirli halkamızı yapalım. Ardından sihirli halkamızın içerisine 6 adet sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bakın sık iğneyi yine bilmeyen arkadaşlar için şöyle bir göstereyim. Tığımın üzerine herhangi bir ip almıyorum. Halkamın içerisine girip bir adet ilmek alıyorum. Hafif uzatıyorum ve bu tığımın üzerindeki 2 ilmeği tek seferde çekiyorum. Bir kere daha göstereyim arkadaşlar. Halkanın içerisine tığımı sokuyorum ve bir adet ilmek alıyorum. Bu ilmeği çok hafif uzatıp tığımın üzerindeki 2 ilmeği tek seferde çekiyorum. Sık iğne bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için yine bir tekrar etmiş olduk. Ne dedik? 6 adet sık iğnemizi yapalım. Bu benim şu an 4. sık iğnem. 5, 6. ve de son sık iğnem. Ardından arkadaşlar sihirli halkamızı bakın şu kısa ipi çekmek suretiyle daraltıyorum. Evet. Ardından ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe noktasına şu şekilde
giriyorum. Bir adet ilmek alıp tığımdaki ipten kaydırıyorum. Şimdi arkadaşlar 3 adet zincir çekiyorum ve bu zincirimi ikili trabzan olarak kabul edeceğim. Ardından aynı boşluğa, kaydırma yapmış olduğum boşluğa 4 adet ikili trabzan yapıyorum. Nasıl yapıyoruz? Tığımızın üzerine bir adet ilmek alıyoruz. Aynı boşluğa girip bir adet ip alıyoruz. Ardından ilk iki ipi tek seferde, sonraki iki ipimi tek seferde çekiyorum. Tekrar yapalım. Tığımızın üzerine bir adet ilmek aldık. Aynı boşluğa tekrar girip boşluktan bir adet ilmek çıkarıyoruz ve hafif uzatıyoruz bu ipimizi. İlk iki ipimizi tek seferde çekiyoruz. Sonraki iki ipimizi tek seferde yine çekerek ikili trabzanlarımızı yapmış oluyoruz. Bakın ne dedik? Başlangıçtaki çekmiş olduğumuz 3 adet zinciri de ikili trabzan olarak kabul edeceğim. Dolayısıyla şu an benim 3 adet trabzanım var. Hemen 2 adet daha yapıyorum. Bunu 5'e tamamlıyorum. Evet, 5 adet ikili trabzanımız oldu. Bakın arkadaşlar. Hemen tığımı ipimden çıkarıyorum. Ardından bu 5 adet ikili trabzanı şu şekilde hafif büküyorum. Ve bakın 3 adet çekmiş olduğum zinciri trabzan kabul ediyorum demiştim. Bu zincirin tepe noktasına batıyorum. Ve bu ipimi bu boşluktan geçiriyorum. Ardından hemen 3 adet zincir çekiyorum. 2 ve 3. Bir sonraki sık iğnenin tepe noktasına batacağım. Ama öncelikle bu yapmış olduğumuz mısır patlağını şöyle elimizle hafif bir yuvarlayalım. Hemen tığımın üzerine ip alıyorum ve bir sonraki boşluğa yine 5 adet ikili trabzan yapıyorum. Birinci trabzanım, ikinci trabzanım. Hemen ip alıyorum tığımın üzerine. Aynı boşluğa arkadaşlar. 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. 4 ve son ikili trabzanımı yapıyorum. Bu da 5. Şimdi bir önceki mısır patlağında yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapıyoruz. Ne demiştik? İlk ikili trabzanımızın şuradaki bakın boşluğuna tığımızı geçiriyoruz. Ardından trabzanlarımızı şöyle bir katlayalım arkadaşlar ve ipimizi alıp bu boşluktan geçirelim. Bakın şu şekilde. Evet, mısır patlağımız yine hazır. Hemen 3 adet zincir çekip bir sonraki boşluğa geçeceğiz. Ama geçişimizi yaparken parmağımızla mısır patlağımızı şöyle bir yuvarlayalım. Ardından tığımızın üzerine ip alıp bir sonraki boşluğa yine 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Hatırlarsanız 6 adet sık iğne yapmıştık. Dolayısıyla şu şekilde 6 adet mısır patlağımız olacak. Sıra sonuna kadar gidelim ve orada size birleştirmeyi göstereceğim. Bakın arkadaşlar, son mısır patlağımızı da yaptık. Öncelikle şunu belirteyim size. Bakın şurada görünen boşluk sizi lütfen şaşırtmasın. Bu tamamen bizim ilk sırada yapmış olduğumuz sık iğneleri birleştirirken ki ipimizin boşluğu. Bu sık iğne boşluğu değil arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? 6 adet mısır patlağımızı yaptık. Elimizle de bombe şeklini verdik. Ardından hemen 3 adet yine zincirimizi çekiyoruz. Bakın diğer zincirlerimiz hep mısır patlaklarının bakın şu şekilde
tepe noktalarında. Şimdi benim bir sonraki, yani ilk yapmış olduğum mısır patlağımın tepe noktası, birleşme noktası, bakın arkadaşlar burası. Bunun bir öncesindeki boşluk, bakın şurası. Hemen tığımla buraya girip bir adet ilmek alıp tığımdaki ipten kaydırıyorum. Şimdi arkadaşlar, şu küçük olan çiçeğimizde bir adet zincir çekip hemen ipinizi uzatıyorsunuz tabii ki. İpinizi kesiyorsunuz. Küçük olan modelimiz bu şekilde. Şimdi biz büyüğüne devam edelim. Büyüğü için ne yapıyoruz? Bakın kaydırmamızı yaptık. Hemen 3 adet, pardon. Kaydırmamızı yaptıktan sonra mısır patlağımızın, bakın şu tepe noktasına da bir kaydırma yapacağız. Kaydırmamı yaptım. Ardından hemen 3 adet zincirimi çekiyorum ve aynı boşluğa yine toplamda 5 adet ikili trabzan olacak şekilde trabzanlarımı yapacağım. Ama çekmiş olduğumuz 3 adet zinciri de bir trabzan olarak kabul edeceğimizden 4 adet ikili trabzan hemen aynı boşluğa yapalım. 1, 2, 3, 4 ve 3 adet zincirimle birlikte toplamda benim 5 adet trabzanım olmuş oldu. Şimdi ne yapıyorduk? Hafif katlıyorduk hatırlarsanız. 3 adet zincirimin tepe noktasına batıyorum. İpimi buradan çıkarıyorum. Bakın şu şekilde. Hemen 3 adet zincir çekip bu defa bakın hemen karşımıza bir önceki sıranın 3 adet zincirinin boşluğu geliyor. Bu defa buraya 5 adet ikili trabzan yapacağız. Bakın mısır patlağımızı da şu şekilde bir bombelendiriyoruz parmağımızla iterek. Tığımın üzerine ip alarak yine 5 adet hemen ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, dördüncü trabzanım ve beşinci ikili trabzanım. Diğer mısır patlağında ne yaptıysak, diğer mısır patlaklarında ne yaptıysak burada da aynısını yapacağız arkadaşlar. Şimdi ikili trabzanımın ilkinin tepe noktasına giriyorum ve ipimi bu boşluktan geçiriyorum şu şekilde. Bakın ikinci mısır patlağım da hazır. Hemen parmağımla bir bombe şekli veriyorum ve 3 adet zincirimi çekip bu defa karşıma bakın mısır patlağı geliyor. Mısır patlağının şu tepe noktasına ikili trabzanımı yapıyorum. Tabii bunu 5'e tamamlayacağım. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde gideceğiz. İlk sırada 6 adet mısır patlağı yapmıştık hatırlarsanız. Bu sırada hem mısır patlaklarının üzerine hem de aralarındaki şu boşluklara mısır patlakları yapacağız. Yani bir mısır patlağının üzerine bir zincirin boşluğuna, sonra yine mısır patlağının üzerine, sonra yine zincirin boşluğuna şeklinde devam ederek sıra sonuna kadar gideceğiz. Sıramızı tamamlayalım. Yine en son aşamada size birleştirmeyi göstereceğim. Son mısır patlağımızı da tamamladık arkadaşlar. Bakın hemen 3 adet zincirimizi yine çekelim. Şimdi bakın arkadaşlar mısır patlağımın tepe noktası burasıydı.
Hemen bir önceki boşluğa. Bakın bir önceki boşluktan zaten şu 3 adet zincirin kök noktasının olduğu boşluk. Oradan da net anlayabilirsiniz zaten. Hemen o boşluğa giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve tığımdaki ipten kaydırıyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekilde. Tabii bombe şeklini vermeyi lütfen unutmayın. Ardından bir adet zincir çekip ipimi uzatıyorum yeteri kadar ve hemen makasımla kesiyorum. Evet. İkinci çiçeğimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen bir sonraki çiçeğimize geçelim. Bir diğer çiçeğimiz şu şekilde sihirli halkayla başladığımız bir çiçek modeli. Küçük olanında 5 adet yaprak var. Büyük olanında yine ön sırasında 5 adet yaprak, arka sırasında 5 adet yaprak olmak üzere 10 adet yaprağımız var. Şimdi yine bu ikisinin yapılışını bir anlatacağım size. Hemen sihirli halkamızla başlayalım. Ne yapıyorduk? Şu başlangıçtaki kuyruk kısmını biraz uzun bırakıyorduk çantamıza dikebilme amaçlı. Hemen sihirli halkamızı yapalım ve sihirli halkamızın içerisine 10 adet sık iğne yapalım. Sık iğneleri çok sıkı yapmayın arkadaşlar. Bakın tığımı sihirli halkanın boşluğundan çıkardıktan sonra ipimi şöyle bir miktar uzatıyorum. Sık iğnelerimi bu şekilde yapıyorum. 3, 4, 8, 9, 10 adet sık iğnemizi sihirli halkamızın içerisine yaptık. Şimdi kısa olan ipi çekerek hemen sihirli halkamızı daraltalım. Ardından hemen ilk örmüş olduğumuz sık iğnenin tepe noktasının üstündeki boşluğa batacağız. Ancak arkadaşlar bakın normalde bizim sık iğnelerimizin tepe boşluğunda bakın şu şekilde başak motifli iki adet ipten oluşan boşluklarımız var. Ama biz bu defa şu öndeki kanada çalışacağız. Yani bu sırayı tamamlarken bakın tamamen şu ön taraftaki bakın şu başak modelimizin, başak desenimizin şöyle bir sonrakine batayım. Bu biraz zorladı beni. Evet. Bakın şurada 2 adet ip var. Biz sadece öndekine çalışacağız. İkinci sırayı yaparken de bu defa arkadaki iplere çalışacağız. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Birinci sık iğnemizin tepe noktasındaki boşluğun sadece öndeki kanadına girip bir adet ilmek alıp tığımdaki ipten kaydırıyorum. Bakın şu şekilde. Ardından 3 adet zincir çekiyorum ve tığımın üzerine bir adet ilmek alarak az önce kaydırma yaptığım boşluğa 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve üçüncü ikili trabzanım. 3 trabzanı da arkadaşlar aynı boşluğa yaptım. Ardından 3 adet zincirimizi çekelim ve yine aynı boşluğa bir adet kaydırma yapalım. Bakın şu şekilde. Ardından bir sonraki sık iğnenin tepe noktasına girip tepe noktası derken arkadaşlar ilk hemen öndeki bakın şu şekilde ipi alıyorum. Bu kanada giriyorum. Bakın az önce gösterdiğim gibi. Şöyle komple batmıyorum. Sadece öndeki ipe. Hemen oraya da bir adet kaydırma yapıyorum ve buraya herhangi bir işlem yapmıyorum. Tekrar bir sonraki sık iğnenin tepe noktasına giriyorum. İpimi oradan geçiriyorum ve yine bir adet kaydırma yapıyorum. Ardından 3 adet zincirimi çekiyorum
ve aynı boşluğa 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 2 ve 3. ikili trabzanım. Hemen 3 adet zincirimi çekiyorum ve aynı boşluğa girerek bir adet ip alıyorum ve tığımdaki ipten kaydırıyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepe noktasındaki ilk ipe batarak bir adet ilmek alıp tığımdaki ipten kaydırıyorum. Buraya herhangi bir işlem yapmıyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepe noktasındaki boşluğun öndeki ipinden yine bir adet ilmek alıp bunu da tığımdaki ipten kaydırıyorum. Ardından yine 3 adet zincir çekiyorum. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Sonuna kadar gidelim. Daha sonra ikinci sıramıza geçeceğiz. Bakın arkadaşlar, son yaprağımızı da yaptık. Ne yaptık? Aynı boşluğa 3 adet ikili trabzanımızı yaptık. 3 adet zincirimizi çektik ve aynı boşluğa girerek bir adet kaydırmamızı yaptık. Şimdi bir sonraki sık iğnenin yine tepe noktasındaki boşluğun ilk kanadına girerek bir adet ip alıyorum ve tığımdaki ipten kaydırıyorum. Hemen ilk yapmış olduğum yaprağımın şu arka tarafında, bakın hatırlarsanız bu ilk sıraları sık iğnelerin tepe noktasındaki boşlukların ilk öndeki kanadına çalışmıştık. Bu sırada ise aynı sık iğnelerin bu defa arka kanatlarına çalışacağız. Bakın ne yaptık en son? Şöyle bir adet kaydırmamızı yaptık. İlk yaprağımızın şu arka noktasında bakın sık iğnemin arka ipi var. Hemen oraya girip bir adet kaydırma yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu sırada yapraklarımızı iki yaprağın orta noktasına, arasına gelecek şekilde ayarlayacağız. Dolayısıyla bakın şu an ben yaprağımın hemen arkasındayım. Benim bir sonraki sık iğnenin bakın arka kanadına yine bir kaydırma yapmam gerekiyor. Bakın hemen kaydırmamı yaptım. Şu an artık yapacağım yaprak iki yaprağın arasında yer alacak. Hemen 4 adet. Bakın ilk sırada 3 adet zincir çekiyorduk. Burada yapraklarımızı artık bir tık büyüteceğiz. Dolayısıyla 4 adet zincir çekiyoruz. 4 adet zincirimi çektim. Tığımın üzerine bu defa 2 kere ip doluyorum. Çünkü bu defa ikili trabzan değil, üçlü trabzan yapacağım. İlk sırada ikili trabzan yapmıştık. Bu sırada üçlü trabzan yapacağız. Aynı boşluğa arkadaşlar girip bir adet ip alıyorum. İlk 2 ipi birlikte, sonraki 2 ipi yine birlikte ve tığımda kalan son 2 ipi yine birlikte alarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Buraya toplamda 3 adet üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar. Şu an ikinci üçlü trabzanımı yaptım ve bakın 2 kere yine tığımı ip doladım. Aynı boşluğa girip yine tığımdaki ipleri ikişer ikişer çekerek üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi ardından ön tarafta ne yapmıştık arkadaşlar? Bu aşamada 3 adet zincir çekip aynı boşluğa girip ip alarak kaydırma yapmıştık. Bu defa 4 adet zincir çekiyoruz. Çünkü yaprağımızı bir tık büyütüyoruz burada arkadaşlar. Bakın tığımın üzerine herhangi bir ip almıyorum. Aynı boşluğa giriyorum. Bir adet ip alıp tığımdaki ipten bu ipi kaydırıyorum. Şimdi arka sıranın birinci yaprağı tamam. Hemen ikinci yaprağa geçeceğim ama ilk önce ne yapacağım arkadaşlar? Bakın ikinci yaprağımın arkasındaki bakın şunlar
arkadaki ipimizin arkada kalan kanadı. Yani sık iğnemizin tepe noktasının arkadaki kanadı. Hemen oraya girip bir adet kaydırma yapıyorum. Böylelikle ikinci yaprağımın arkasına geçmiş oluyorum. Ama benim nereye geçmem lazım? Bu iki yaprağın arasına geçmem lazım. Yani arkadaşlar hatırlarsanız öndeki sırayı yaparken bir sık iğnenin boşluğuna yaprağımızı komple yaptık. İkinciye ne yaptık? Kaydırma yapıp işlem yapmadık. Bu defa kaydırma yapıp işlem yapmadığımızın arka noktasına yaprak yapıyoruz. Hemen bakın arkadaki kanada batıyorum ve bir adet kaydırma yapıyorum. Ardından 4 adet zincirimi çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi 2 kere dolayıp aynı boşluğa girerek toplamda 3 adet üçlü trabzan yapıyorum. İkinci üçlü trabzanım. Bu da benim üçüncü üçlü trabzanım. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen 4 adet zincirimizi çekerek aynı boşluğa girip bir adet ip alıp tığımızdaki ipimizden kaydırıyoruz. Şimdi arkadaşlar ikinci sıradaki yapraklarımızı bu şekilde yapıyoruz. Ne dedik? Ön sıradaki yaprakların arkasına değil, iki yaprağın arasına gelecek şekilde. Yani ön sırada şurada bakın kaydırma yapmıştık. Bunun arkasına gelecek şekilde yapraklarımızı yapıyoruz. Şimdi ayırıcı olabilmesi açısından bakın arkadaşlar bazen şaşırmalar oluyor. Acaba hangi noktaya batacağım diye. Bakın ön sıradaki yaprağımın sık iğnemin tepe noktasının arkada kalan kanadı burası. Bunun devamını getirin. Bakın şurası. Bir sonrakinin bakın şurası. Bu şekilde sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Son yaprağımızın, ikinci sıramızın son yaprağının 3 adet üçlü trabzanını yaptıktan sonra ne yapıyorduk? 4 adet zincirimizi çekip hemen aynı boşluğa batıp bir adet kaydırma yapıyorduk. Şimdi ikinci sıranın 5 adet yaprağını da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bakın şu şekilde 5 adet yaprağı da tamamladık. İsterseniz hemen ipinizi kesebilirsiniz. Ama açıkçası ben bakın şöyle bir arka noktaya batıp hemen tekrar oraya da bir kaydırma yapıyorum. Ardından da bir adet zincir çekip ipimi kesiyorum ve bu bölgeyi iyice sıkıyorum. Arkadaki uygun gördüğünüz herhangi bir noktaya bu şekilde kaydırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın örgüm bu şekilde oluyor. Bir de ilk sırayı yaparken size şunu göstermeyi unuttum açıkçası. Bakın ilk sıranın 5 adet yaprağını yaptım. 5. yaprağında en son ne yapıyorduk? 3 adet zincirimizi çekip aynı boşluğa bir adet kaydırma yapıyorduk. Ardından hemen bir sonraki sık iğnenin tepe noktasının öndeki kanadına girip bir adet kaydırma yapıyorduk hatırlarsanız. Ardından ne yapmıştık? İkinci sıraya geçerken hemen bakın şu ilk yaprağımın şu orta noktasındaki ipe girip bir adet kaydırma yapmıştım hatırlarsanız. Şimdi küçük çiçeği yapacağınız zaman hemen buraya bir adet zincir çekin ve ardından ipinizi kesin. Ben ipi bu noktada kesiyorum arkadaşlar. Hemen bu şekilde kesebilirsiniz. Ardından bakın arkadaşlar çiçeklerimiz tamamlandı ama çiçeklerinizin yapraklarına şu şekilde elinizle yaprakları büzerek şekil verin. Mevcut haliyle bırakmayın. Bakın ben bu şekilde şekil veriyorum. Keza bakın buna da aynı şekilde böyle elimizle bükerek şekil veriyoruz.
Bu da aynı şekilde. Elinizle bükerek son şeklini verin arkadaşlar. Evet, bu çiçeğimiz de bu şekildeydi. Sıradaki çiçeğimizin yapımına hemen geçelim. Yine bunun için sihirli halkayla başlayalım arkadaşlar. Ve sihirli halkamızın içerisine 6 adet sık iğnemizi yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Ardından yine kısa ipimizi çekerek sihirli halkamızı iyice daraltalım arkadaşlar. Evet. Ve ilk sık iğnemizin tepe noktasına girerek bir adet ilmek alalım. Ve almış olduğumuz ilmeği tığımızın üzerindeki ipten kaydıralım. Şimdi arkadaşlar hemen 3 adet zincir çekerek devam edelim. Ardından tığımızın üzerine bir adet ip alıyoruz ve kaydırma yaptığımız aynı boşluğa girerek bir adet ilmek çıkarıyoruz ve bu ilmeğimizin boyunu arkadaşlar zincirimizin boyu kadar uzatıyoruz. Ardından yeniden ip alıyoruz. 5 kere tekrarlayacağız bu işlemi arkadaşlar. 2 yine uzatıyoruz ipimizi. Tekrar ip alıyoruz. Üçüncü kez aynı boşluğa girip ip alıyoruz. Tekrar ip alıyoruz. Dördüncü kez aynı noktaya batıyoruz. Şimdi arkadaşlar benim ipim kalın ama ben yine de 5 kere batmak istiyorum. Siz çok zorlanırsanız bunu 4'te de bırakabilirsiniz. Ben de çok zorlanıyorum ama orijinalinde 5 defa battığı için ben de 5 defa batmak istiyorum. Şimdi şunu da belirtmek istiyorum. İlk boşluğa girip de ilk aldığımız ipimizin boyunu hatırlarsanız zincirimizin boyu kadar uzattık. Sonraki aldığımız iplerimizin boyu gittikçe bakın şöyle azalıyor. Zaten de bu şekilde olması gerekiyor. Hemen 5 kere battım. Tamamını tek seferde şu şekilde topluyorum. Ve ardından 2 adet zincir çekerek bir sonraki sık iğnenin bakın şurada gözden kaçırmayın. Şurada tepe boşluğuna girip bir adet ilmek alıyorum ve tığımdaki ipimden kaydırıyorum. Ardından birinci yaprağım tamamlandı. Ardından ikinci yaprağıma başlıyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde tığımın üzerine ip dolayarak aynı boşluğa girip bir adet ilmek alıyorum ve bu ipimi uzatıyorum. Tekrar ip alıyorum. Tekrar boşluğa girip ilmek çıkarıyorum. Onu da uzatıyorum. Üçüncü tekrar ip alıyorum bakın. Üçüncü kez aynı boşluğa giriyorum. Bakın gittikçe iplerimin boyu kısalmaya başladı. Tekrar ip alıyorum. Dördüncü kez aynı boşluğa giriyorum. Ve tekrar ip alıp beşinci kez aynı boşluğa giriyorum. Bakın şu şekilde. Ardından tığımın üzerindeki ilmeklerin tamamını tek seferde topluyorum. Ve 2 adet zincir çekerek bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna girip bir adet ilmek alıyorum ve bu ipi tığımdaki ipten kaydırıyorum. Bu şekilde 6 adet yaprağımızı tamamlayalım arkadaşlar. Ardından tamamını tek seferde topluyorum ve 2 adet zincirimi çekiyorum. Bakın arkadaşlar 6. yaprağımız da hazır
Hemen ardından bakın ilk yapmış olduğum yaprağın başlangıcındaki 3 adet zincirin bakın şurada kök noktasına giriyorum ve bu noktadan bir adet ip alıyorum ve tığımdaki ipimden kaydırıyorum. Bakın arkadaşlar. Son yaprağımızı da bu şekilde tamamladık. Hemen bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum ve ipimi çıkarıyorum. Ve çiçeğimin arkasını çevirerek arkadaki diğer iple sökülmemesi için, çünkü arkadaşlar zincir çekmedim farkındaysanız. Hep normalde kesme işlemini ipimi kesmeden önce bir adet zincir çekip öyle kesiyordum ama bu modelde güzel durmuyor. Zincir sırıtıyor. Bu sebeple hemen bakın direkt ipimi kestim ve ardından arkadaki ilk başlangıçtaki kuyruk olarak bıraktığım iple bir adet bakın şu şekilde düğüm atıyorum. Açılmaması için. Bakın arkadaşlar çiçeğimiz hazır. Yaprağımızı örmeye geçelim arkadaşlar. Bakın yaprağımız şu şekilde. Bunun için 8 adet zincir çekiyoruz. Ne dedik? Bir adet bir miktar ipimizi şu şekilde kuyruk olarak bırakıyoruz. Daha sonra yaprağımızı çantamıza rahat dikebilme amaçlı. Bakın ilk zincirimi çekiyorum. Ve bu zincirimi şu şekilde sıkarak kilitliyorum. Ve bunu 8 adet zincirime dahil etmeyeceğim sayarken. Ardından hemen çok sıkı olmayan, normalde ördüğünüz sıkılıktan bir tık daha gevşek şekilde 8 adet zincirinizi çekin. 4, 5, 6, 7, 8. Bakın arkadaşlar, zincirimin bu düz yüzeyi. Hemen ters tarafını çeviriyorum. Bakın zincirimin ters tarafında şöyle göstereyim size. Şu şekilde bakın tek başına duran ipler var. Bakın şu şekilde tek başına duran, hatta şu şekilde görünüyordu. Şu tek başına duran ipler. Bakın çevirdiğim zaman zincirimin düz yüzeyi görünüyor. Şimdi biz bu iplere çalışacağız arkadaşlar. Hemen bakın birinci zincirimizi atlıyoruz. İkinci zincirimizin içerisine geçip boşluğuna geçip bir adet ilmek alıp tığımızdaki ipimizden kaydırıyoruz. Ardından bir sonraki zincirimin yine boşluğuna giriyorum ve bir adet ip alarak hemen bir sık iğne yapıyorum. Ardından bir sonraki boşluğa, zincirin boşluğuna bir adet yarım trabzan, çakma trabzan da deniyor arkadaşlar, yarım trabzan da deniyor. Hatta çakma sık iğne diyenler bile var. Bakın şu şekilde tekrar göstereyim size. Tığımın üzerine bir adet ip aldım. Zincirimin boşluğuna geçip bir adet ilmek çıkardım. Ve tığımın üzerindeki bu 3 adet ipi tek seferde çekerek yarım trabzanımı ya da tekli trabzanımı ya da çakma trabzanımı yaptım. Ardından tığımın üzerine yine bir adet ip alıyorum ve bir sonraki zincirin boşluğuna giriyorum ve bu defa ikili trabzan yapıyorum. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın arkadaşlar, buraya kadar yaprağımızı büyüttük. Şimdi yaprağımızı küçültmeye geçeceğiz. Burada her ne yaptıysak şimdi tam tersini yapacağız. Ne yaptık en son? İkili trabzan yaptık. Yine ikili trabzan yapalım. Tığımızın üzerine bir adet ip alıp bir sonraki zincirin boşluğuna geçelim ve ilk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte çekerek ikili trabzanımızı yapalım. Ardından tığımızın üzerine yine ip alalım ve bir sonraki boşluğa girerek bu defa bir adet tekli trabzan yapalım. Ardından son zincirimizin içerisine boşluğuna geçip bir adet ilmek çıkaralım ve bir adet sık iğne yapalım.
Bakın şu şekilde. Şimdi arkadaşlar örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi bu yaptığımız trabzanların, sık iğnelerin tam karşısına her ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Şöyle ipinizi bir miktar uzatın. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim size. Mesela şurada bir adet ikili trabzan var. Tam karşısına yine ikili trabzan yapacağız. Bakın şurada bir adet yarım trabzan var, tekli trabzan var. Tam karşısına yine tekli trabzan yapacağız. Son yaptığımız bir adet sık iğneydi. Hemen karşısına yine bir adet sık iğne yapıp yaprağımızın yarısının simetrisini de buraya yapacağız. İpimizi bir miktar uzattık arkadaşlar, rahat dönebilme amaçlı. Hemen sık iğnemizin karşısındaki boşluğa girip yine bir adet sık iğne yapıyoruz. Bakın hemen tekli trabzana geldik. Tığımızın üzerine bir adet ip alıp hemen boşluğa girip bir adet ilmek çıkarıyoruz ve tığımızın üzerindeki 3 ilmeği tek seferde topluyoruz. İkili trabzana geldik. Hemen karşısına bir adet ikili trabzan yapalım. Bakın sırada yine ikili trabzan var. Hemen karşısına yine bir adet ikili trabzan yapalım. Bakın şu şekilde. Bakın hemen karşısında tekli trabzan var. Bir adet tekli trabzan yapalım. Şurada bir adet sık iğnemiz var. Hemen bir adet sık iğne yapalım. Ardından bakın arkadaşlar. Şu tepe noktada bakın şurada bir adet ip var. Şu noktaya girelim arkadaşlar. Bir adet ip alalım ve tığımızdaki ipten kaydıralım. Ardından bir adet zincir çekelim ve ipimizi keselim. Bakın arkadaşlar, yapraklarımız da bu şekilde. Şu bombe benim hoşuma gidiyor ama siz isterseniz düz olarak da kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Son olarak başağımızı örüp motiflerimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Bunun için yine bir miktar ipimizi uzun tutarak 4 adet zincir çekeceğiz. İlk zincirimizi tamamen kitleme amaçlı kullanıyoruz ve bu 4 adet zincirimize dahil etmiyoruz. Ardından çok sıkı olmayan 4 adet zincirimizi çekelim. Şimdi birinci zincirimizi atlayarak diğer 3 zincirimize birer adet sık iğne yapalım. Bir sonraki zincirimin boşluğuna geçiyorum. 2 ve son boşluğa geçiyorum arkadaşlar. Bu da 3. sık iğnemiz. Şimdi 3 adet zincirle yukarı çıkalım ve örgümüzü çevirelim. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3 tane sık iğnem var. Birinci sık iğneyi atlayıp ikinci sık iğnenin orta noktasına çalışacağız şimdi. Tığımızın üzerine bir adet ilmek alalım, ip alalım ve ortadaki sık iğnemizin boşluğuna girip bir adet ip çıkarıp bu ipi bir miktar uzatalım. Ardından tekrar ip alalım, tekrar aynı noktaya batıp ipimizi çıkarıp uzatalım ve son kez tekrar ip alalım, yine aynı noktaya batıp ipimizi çıkarıp uzatalım. Ve tığımızın üzerindeki bu ipleri tek seferde toplayalım. Bakın bu şekilde. Hemen ardından da bir adet zincir çekerek bunları kilitleyelim. Bakın fıstık modeli gibi. Hemen yeniden aynı işlemi tekrarlayacağız arkadaşlar. Tekrar tığımın üzerine ip alıyorum ve aynı noktaya tekrar girip ipimi çıkarıp uzatıyorum. Tekrar ip alıyorum. Tekrar aynı noktaya girip ipimi çıkarıp uzatıyorum. 3. ve son kez tekrar ip alıyorum. Tekrar aynı noktaya girip ipimi çıkarıp uzatıyorum.
Ve ardından tığımın üzerindeki iplerin tamamını tek seferde toplayıp hemen yukarıdan bir zincir çekmek suretiyle kilitliyorum. Bakın şu şekilde. Ardından tığımın üzerine ip alarak bir sonraki sık iğnenin tepe noktasına giriyorum. İpimi bir miktar uzatıyorum ve ilk iki ilmeği birlikte, sonraki iki ilmeği yine birlikte çekerek ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Yine 3 adet zincir çekip bir üst sıraya geçiyorum. Hemen örgümü çeviriyorum. Bakın bu defa şu fıstıkların ortasındaki boşluğa batacağız. Hemen tığımın üzerine yine ip alıyorum. Fıstıkların arasındaki boşluğa girip bir adet ip alıp uzatıyorum. Tekrar aynı boşluğa girip bir adet ip alıp uzatıyorum. Tekrar aynı boşluğa girip bir adet ip alıp uzatıyorum ve toplamda 3 defa bunu tekrarlamış oluyorum arkadaşlar. Sonra tığımın üzerindeki iplerin tamamını tek seferde topluyorum ve hemen bir adet zincir çekiyorum. Ardından tekrar tığımın üzerine ip alarak aynı boşluğa tekrar giriyorum ve ipimi uzatıyorum. Tekrar ip alıyorum. Tekrar aynı boşluğa girip ipimi uzatıyorum. Tekrar ip alıyorum. Aynı boşluğa tekrar girip uzatıyorum. Her defasında 3 defa batçık yapıyoruz arkadaşlar aynı noktaya ve öncesinde de tığımızın üzerine ip almayı unutmuyoruz. Bakın hepsini tek seferde topladım. Hemen bir zincir çekiyorum ve tığımın üzerine ip alarak bakın şurada zincirimin tepe noktası var. Bu tepe noktasına girip bir adet ip alıyorum ve ipimi bir miktar uzatıyorum. Ardından ilk iki ilmeği birlikte, sonraki iki ilmeği yine birlikte çekerek sık iğnemi, ikili trabzanımı yapıyorum. 2 sıra oldu arkadaşlar. Şimdi bunu 4 sıra olarak yapalım. Yine 3 adet zincir çektim. Hemen tığımın üzerine ip aldım. Şu fıstıkların, daha doğrusu artık başak diyelim bunlara. Başakların arasına girip ip alıp çıkarıyorum ve bunu 3 kere tekrarlıyorum. Her defasında da tığımın üzerine ip almayı unutmuyorum. Bakın tek seferde topladım ve bir adet zincirle kilitledim. Tekrar ip alıyorum. Aynı boşluğa tekrar giriyorum. 1, 2, tekrar ip alıyorum. 3, yine hepsini tek seferde toplayıp e, bir zincir çekerek kilitliyorum. Yine tığımın üzerine ip alıyorum. Bu defa bakın zincirimin tepe noktasına, şuradaki zincirin tepe noktasının içerisine girip bir adet ilmek alıyorum ve bir miktar uzatıp ikili trabzan yapıyorum. Ve 3 adet zincir çekerek bir üst sıraya geçip örgümü çeviriyorum. Yine tığımın üzerine ip alıyorum. Bakın arkadaşlar 3 sıra oldu. Dördüncü ve son sırayı yapacağız. Hemen orta noktasına batıp ipimi uzatıyorum. Tekrar aynı noktaya batıp ipimi uzatıyorum. Her defasında bakın ip almayı unutmuyorum tığımın üzerine. Tekrar aynı noktaya batıp ipimi uzatıp tek seferde topluyorum ve yukarıdan zincir çekmek suretiyle kilitliyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. Tığımın üzerine ip aldım ve boşluğa girip ip çıkardım, ipimi uzattım. Tekrar ikinci kez aynı boşluğa girip ipimi uzatıyorum. Tekrar tığımın üzerine ip alıyorum ve yine boşluktan bir adet ip alıp uzatıyorum. Bakın yine kilitledim. Tek seferde çektim ve kilitledim. Yine arkadaşlar bakın tığımın üzerine ip aldım ve zincirimin tepe noktasına batarak bir adet ilmek aldım. İpimi bir miktar uzattım ve hemen ikili trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4. 4 sıramızı tamamladık. Hemen ne yapıyoruz? Bir adet zincir çekiyoruz. Örgümüzü yine çeviriyoruz. Bu defa bakın yine orta noktaya batıp bir adet ilmek alıp tığımızdaki ipten kaydırıyoruz. Bakın ortasına geçtim başakların. Hemen ipimi bir miktar uzatıyorum. Ardından tığımın üzerine ip alıp yine 3 defa batçık yapacağım arkadaşlar. Her defasında tığımın üzerine ip alıp batçık yaptıktan sonraki ipimi de uzatacağım. 2, bu da üçüncü. Bakın
Yine tek seferde topladım ve yukarıdan kilitledim. Ardından bir adet zincir çekerek ipimi bakın kesiyorum. Bakın arkadaşlar, başak modelimiz de bu şekildeydi. Artık bu yaptığımız çiçekler, başak ve yaprakların çantamıza dikim aşamasına geçeceğiz.